17 Aralık Pazar günü hem parlamento seçimleri hem de yerel seçimler yapıldı. Parlamento seçimlerinde Cumhurbaşkanı Alexander Vučić'in desteklediği ittifak mecliste mutlak çoğunluğu bir kez daha kazandı. Kesin olmayan ilk sonuçlara göre Vučić'in Sırp İlerleme Partisi öncülüğündeki ittifak 250 milletvekili bulunan mecliste 128 milletvekiliyle temsil edilecek. Sırp İlerleme Partisi aynı zamanda bölgesel ve yerel seçimlerde de zaferini ilan etti. Bugünkü içeriğimizde Sırbistan'daki erken seçimlerin sonuçlarını ve olası politika değişikliklerini analiz etmeye çalışacağım. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve yorum yaparak bizlere yeni önerilerde bulunmayı da unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle parlamento seçimlerinin sonuçlarını ele alalım. Seçim Komisyonu tarafından açıklanan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Vučić'in desteklediği Aleksandar Vučić Sırbistan Durmamalı isimli ittifak oyların %46'sını alarak mecliste 128 sandalye elde etti. Seçimlerde en çok oyu alan ikinci ittifak ise muhalif kanadı çatısı altında toplayan Sırbistan Şiddete Karşı isimli ittifak oldu. Söz konusu ittifak oyların %23'ünü elde etti. Eski başbakanlardan Ivica Dačić'in Sırbistan Sosyalist Partisi oyların %6'sını alırken NADA ittifakı %5, halkın oyu Branimir Nestorović isimli liste ise %4.4 oranında oy aldı. Aşırı Sırp milliyetçilerin kurduğu ittifak ise %2.7 oranında oy almayı başardı. Bu sonuçlara göre Vučić'in ittifakı 250 üyesi bulunan Ulusal Meclis'te 128 sandalye elde ederken muhaliflerin ittifakı 65, Dačić'in listesi 18, NADA 13, halkın oyu listesi 13 sandalye elde etti. Seçimlerde 6,5 milyon kayıtlı seçmenin oy kullanma hakkı bulunurken katılım oranı %59 olarak açıklandı. Aslında daha Haziran ayında hem Başbakan Ana Brnabić hem de Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić krizden çıkmak adına erken genel seçime gidilebileceğinin sinyallerini vermişti. Sırbistan'da Mayıs ayında ard arda gerçekleştirilen ve 19 insanın hayatını kaybettiği iki silahlı saldırı sonrasında hükümetin üzerindeki baskı artmıştı. Bunun üzerine Başbakan Brnabić istifa etmeye hazır olduğunu açıklarken ülke genelinde hükümet karşıtı büyük protestolar da meydana geldi. Cumhurbaşkanı Vučić Kasım ayı başında açıklama yaparak erken seçimlerin 17 Aralık'ta olacağını duyurdu. Sırbistan'da normal şartlarda genel ve yerel seçimler her 4 yılda bir gerçekleşiyordu. Ülkedeki son seçim 2022'de Cumhurbaşkanlığı seçimi ile beraber yapılmıştı. Seçim günü özellikle muhalif kanat ve gerek yerel gerekse uluslararası gözlemciler birçok usulsüzlük olduğuna dikkat çekti. Özellikle de Bosna Hersek'teki Sırp nüfusun yoğun olarak yaşadığı Sırp Cumhuriyeti Entesi'nde otobüslerle çok sayıda insanın Sırbistan'a getirilmesi büyük tepki çekti. Muhalif siyasiler söz konusu kişilerin önce başkent Belgrad'daki bir spor salonuna getirildiğini ve buradan farklı oy kullanma merkezlerine dağıtımlarının yapıldığını öne sürdü. Öte yandan Sırta isimli gözlemci gruba ait bir araca da saldırı gerçekleştirilirken bazı oy pusulalarının da oy kullanma merkezlerinden izinsiz çıkarılıp yakınlardaki parti temsilciliklerine taşındığı da öne sürüldü. Bunların yanı sıra oy kullanma kabinlerinde fotoğraf çekilmesi ve oy kullanma merkezlerinde parti propagandası yapılması gibi şikayetler de dile getirildi. Seçimlerin hemen ertesi günü muhalif kanadın başını çektiği grup başkent Belgrad'da yoğun katılımlı bir protesto düzenledi. Seçim komisyonu önünde toplanan grup barikatları yıkarken açlık grevi başlatacaklarını da duyurdu. Sırbistan Şiddete Karşı isimli muhalif ittifak tarafından düzenlenen gösterilere binlerce insan katıldı. Protestocular pazar günkü seçimlere hile karıştığını ve oy çalındığını öne sürdü. Özellikle başkent Belgrad'daki seçimin iptalini talep eden muhalifler, ikametleri Belgrad'da olmayan Bosnalı Sırpların Belgrad seçimlerinde oy kullandığını öne sürdü. Muhalif kanadın temsilcilerinden Marinika Tepić ile Miroslav Aleksić, Belgrad seçimlerinin iptal edilene dek açlık grevi yapacaklarını duyurdu. Belgrad seçimlerini de yine Vučić'in desteklediği ittifak az bir farkla da olsa kazanmayı başardı. Sırbistan'daki seçimleri yerinde takip eden uluslararası gözlemciler de seçimlerin akabinde raporlarını açıkladı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu temsilcileri seçimlerin gerçekleştirilmesi için gereken hukuki zemin olduğuna dikkat çekerken yine de bir takım usulsüzlükler olduğuna vurgu yaptı. Gözlemciler özellikle hükümetin seçim sürecinde bazı kamu imkanlarını kendi lehine kullandığını dikkat çekerken seçmenin üzerinde baskı kurulduğunu
ve seçmenlerin farklı sebeplerle korkutulduğunu ifade etti. Gözlemciler aynı zamanda ülkede sık sık erken seçim yapılmasının demokratik kurumlara güveni de sarstığını vurguladı. Ayrıca hükümete yakın medya organları da diğer parti ve adaylara yeterince yer vermedikleri için eleştirildi ve bunun haksız bir rekabet doğurduğu ifade edildi. Sırbistan her ne kadar Kosova'yı halen kendi toprağı olarak gördüğünü savunsa da Kosova makamlarının izin vermemesi nedeniyle 17 Aralık'ta yapılan seçimlerde Kosova'da yaşayan Sırplar için sandık kurulmadı. Kosova'da yaşayan ve Sırbistan vatandaşlığı bulunan binlerce Sırp seçmen, Sırbistan'ın Kosova sınırına yakın bölgelerinde bulunan Tutin, Raška, Kuršumlija ve Vranje şehirlerinde oy kullandı. Kosovalı Sırpların bazıları kendi araçlarıyla oy kullanacakları şehirlere giderken birçoğu ise organize edilen otobüs seferleriyle bu bölgelere taşındı. Ülkenin güneyindeki Sancak bölgesinde yaşayan Boşnak Müslümanlar yeni dönemde mecliste 5 milletvekiliyle temsil edilecek. Seçim sonuçlarına göre merhum Sancak müftüsü Muammer Zukorlić'in oğlu Usame Zukorlić'in lideri olduğu Adalet ve Barış Partisi 3, Sancak Demokratik Eylem Partisi ise 2 milletvekili çıkarmayı başardı. Öte yandan ülkedeki diğer azınlık gruplarından Macarlar 6, Arnavutlar 2, Ruslar da 1 milletvekili elde etti. Sırbistan'da Aleksandar Vučić'in liderliğindeki Sırp İlerleme Partisi 2012 yılından beri iktidarda bulunuyor. Dolayısıyla Vučić'in öncülüğündeki ittifakın bu seçimleri kazanması Sırbistan'ın önümüzdeki dönemde önemli politik değişimler yaşamayacağının da habercisi. Yeni kurulacak hükümette önemli değişiklikler olmasını beklemek normal olmakla beraber ülkenin iç ve dış siyasetinde değişimler beklemek pek gerçekçi değil. Ancak şu bir gerçek ki Vučić muhalif kanada karşı gücünü arttırdı ve pozisyonunu daha da sağlamlaştırdı. Muhalifler hiçbir şehirde seçim zaferi kazanamazken Vučić ülkenin tamamında pozisyonunu güçlendirmeyi başardı. Uzun yıllardır müttefiki olan sosyalistlerin ve Kosova'yı sattığını öne süren aşırı Sırp milliyetçilerin de sesini kesen Vučić mecliste çoğunluğu sağlayarak tek başına hükümet kurmayı da garantiledi. Siyasi analistlerin görüşüne göre önümüzdeki dönemde Vučić'in Rusya'ya sırt çevirip kendini tamamen Avrupa Birliği'ne teslim etmesi mümkün gözükmezken Sırbistan'ı bekleyen en önemli sınav yine ve yeniden Kosova meselesi olacağı benziyor. Pazar günkü seçimlere dair en önemli itirazlardan biri Bosna Hersek'ten Sırpların otobüslerle Sırbistan'a getirilip oy kullandırmaları oldu. Medyada yer alan iddialara göre tamı tamına 40.000 Bosnalı Sırp otobüslerle Belgrad'a taşındı. Bosna Hersek'te yaşayan çok sayıda Sırp son yıllarda Sırbistan vatandaşlığı da aldı. Bosna Hersek Mülteciler ve Göç Komiserliği'nin verilerine göre son 11 yılda yani Sırbistan'da Vučić'in iktidara geldiği 2012 yılından itibaren 180.000 Bosna Hersekli Sırbistan vatandaşlığı aldı. Tabii ki bunların neredeyse tamamının Sırp asıllı olduğunu söylemeye gerek yok. Bosna Hersek içindeki Sırp entesinde yaşayan Sırpların büyük çoğunluğunun Vučić'in destekçisi olduğu gerçeğini de dikkate alacak olursak verilen bunca vatandaşlığın bir seçim mühendisliği olduğu çıkarımında bulunmak da yanlış olmasa gerek. Vučić'in iktidarı kaybetmemesiyle aslında büyük değişimlerin yaşanmayacağını söylemiştim. Balkanlardaki tüm Sırpların hem siyasi hem de milli lideri olan Vučić bir taraftan komşusu Bosna Hersek'in egemenliğini ve bağımsızlığını tanıdığını söylemeye devam edecek ama bunu yaparken Bosna Hersek'i bölmek isteyen Milorad Dodik gibi Sırp siyasilerin de en büyük destekçisi olmayı sürdürecek. Vučić'in önümüzdeki dönemde de kendisine politik anlamda puan kazandıracak sanal krizler çıkarmaya da devam etmesi bekleniyor. Kosova makamlarının izni olmadan kendi toprağı olarak gördüğü Kosova'ya ayak basamayan Vučić her krizde sınırda binlerce asker yığarak gerginliği had safhaya çıkarırken özellikle milliyetçi kesimin desteğini de almayı başarmıştı. Bölgede geçmişte yaşanan Kosova meselesi, Karadağ'daki darbe girişimi ve Bosna Hersek'teki Sırp entesi kaynaklı krizlere bakıldığında arkasında hep Sırbistan'ın olması ve tüm bunların Vučić iktidarında meydana gelmesi tesadüf olmasa gerek. Evet, Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin özellikle Vučić ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki yakın ilişki sebebiyle tarihin en iyi seviyesinde olduğunu söylemek mümkün. Ancak ortada bir gerçek var ki Sırbistan, Balkanlardaki birçok krizin de kaynağı. Yeni dönemde de böyle olmaya devam edecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Balkanlar, kısmen Türkiye'nin de parçası olduğu, stratejik anlamda son derece önemli bir bölge. Türkiye'de milyonlarca Balkan kökenli vatandaşın yaşıyor olması, ülkemizin bu bölgeyle yakından ilgilenmesinin önemli sebeplerinden biri. Aynı zamanda bölgede yaşayan Türkler ve diğer Müslüman toplumlar da Türkiye'yi önemli bir müttefik olarak görüyor. Biz yaptığımız içeriklerde Balkanlara dair güncel gelişmelerin yanı sıra özel bazı konu başlıklarını da ele almaya gayret ediyoruz. Sizler de
Yorum yazarak yeni içerik önerilerinde bulunabilir. Bu şekilde bize fikir verebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Arkasında hep Sırbistan'ın olması ve tüm bunların Vučić iktidarında meydana gelmesi tesadüf olmasa gerek.